Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Ben de size çok hoş geldim bugün. Resimde görmüş olduğunuz güzel yeleğimizi yapacağız birlikte. Erkek bebek için de kız bebek için de örebileceğiniz mükemmel bir yelek oldu ve örneği de çok yakıştı yeleğime. Resimde görüldüğü gibi ipim Kartopu Baby One 250 metrelik bir ip. 2 tane ip lazım bize, 3 milim bir tığ lazım. Bu ipleri renk numaram ise K1 533. Ben bu ipleri rasumyar.com sitesinden aldım. Sınırsız renk seçeneği var. Sitenin girişi ve kullanışı çok kolay. Gidip ziyaret ederek siz de oradan uygun fiyatla alabilirsiniz. Çünkü kampanyalar falan da yapıyor Rasim Bey. Oradan tedarik edebilirsiniz. Ne yapalım o zaman? Birlikte örmeye başlayalım. Bu kız benim yanımdan gitmiyor. İlk öncelikle ipimizi tığımıza bağlayarak başlayalım. Bakın şöyle. 120 tane zincir çekeceğim. Yalnız çok sıkı çekmeyin. Normal bir ayarda çekin. Bakın. Sıkı çekerseniz alt taraf gerilir. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 120 tane zincirimi çektim. Ve bakın 120'den sonra şu sonu tuttum. 6 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığımın üzerine ipimi aldım. Bu tuttuğum yere 120. zincirime batırdım ve buraya bir trabzan yapacağım. 2 kere de çekerek bir tane trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. Şu tığımı değiştireceğim. Çok kancalı geldi ucu. Hemen öteki tığıma geçtim. 2 zincir atlayıp 3. zincire bir trabzan yapacağım. Şöyle. 1, 2 zincir. 2 zincir atlayıp 3. zincire bir trabzan yapacağım. Şöyle. 1, 2 zincir. 2 zincir atlayıp 3.'ye bir trabzan yapacağım. Bakın şöyle kafesler. 1, 2 zincir. Alttan 2 zincir atlayıp 3.'ye bir trabzan. 1, 2 zincir. Alttan 2 zincir atlayıp 3.'ye bir trabzan yapacağım. Burada bir savaş var, ip savaşı. 1, 2 zincir. Alttan 2 zincir atlayıp 3.'ye bir trabzan yapacağım. Bakın. Ve bunu böyle yaparak sıranın sonuna gideceğiz. Bakın alt zincirlerim üstten biraz daha bol duruyor. Dursun. Zaten germesini istemediğimiz için böyle yaptık. Ve hiç sıkı örmeyeceğim. Bakın. Bu sıranın rahat olması gerekiyor. 2 zincir atlayıp 3.'ye bir trabzan. 2 zincir, 2 atlayıp 3.'ye bir trabzan. Evet, sıramı tamamladım. Sonda 2 tane trabzan yapacağız. Bakın şöyle. Bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. Ve hemen ikinci trabzana batırdım. Bakın. Tığımın üzerine ipimi alıp bir ikinci kutucuğa, 2 kutucuk birden kullanacağız. Bakın 1 ve 2'yi 2 2 olarak gideceğiz. 1 ve ikinci kutucuğun içine 3 tane trabzan yapalım. Bakın. İkinci kutucuğun içine 3 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. Geriye döndüm. Bu birinci kutucuk var ya. Bakın burası. Buraya batırdım. İpimi aldım. Şu trabzanlarımın genişliği kadar uzattım. Bakın şöyle şuraya kadar. Yani bunları gerdirmedim. Tekrar bir tane daha 2. Bakın. Tekrar bir tane daha 3. Bu şekilde bir
V yaptık. Bakın görüyorsunuz mu? Bu önümdeki trabzana bir sık iğne yaptım. Böyle. Şimdi yine 2 kutucuk kullanacağız. Bakın 2 taneyi. Birinciyi bıraktım. İkinci kutucuğun içine bir trabzan yaptım. Tekrar bir tane daha 2. Bir tane daha 3. 3 zincir. Tığım ipimi aldım. Geriye döndüm. Bakın. Birinci kutucuğun içine 3 trabzan yapacağız. Yalnız yaparken şuradaki trabzanlarımız kadar uzatacağız. Şurayı. Bakın. Uzattım. 2. Tekrar bir tane daha. 3. Şöyle bakın. Ve hemen önümdeki trabzanın tepesine bir sık iğne yaptım. Bakın görüntü böyle olacak. Evet bakın tekrar 2 kutucuğa geldim. Tığımı aldım ve şimdi bakın 1 2 3 tane trabzan yaptım. 1 2 3. Geriye döneceğim. Birinci kutucuğa bıraktığım kutucuğun içine hafif uzatarak bakın 1 2 tekrar aldım 3. Şöyle bakın bunun üstünü tam kapattı. Sıradaki trabzanın tepesine batırdım. Yine 2 kutucuk. Hep 2 kutucuk üzerinden çalışacağız. İkinci kutucuğun içine 3 tane trabzan. 1 2 3 zincir. Birinci kutucuğun içine 3 trabzan ama uzatarak bakın. 1 2 ve 3. Şöyle. Sıradaki trabzanın üzerine bir sık iğne. Bakın şöyle bir görüntü oluştu. Sıramızın sonuna geldiğimizde bakın böyle bir görüntü olacak. Şimdi bir ikinci yine sıra sonundakine batıp bakın. Şöyle buradan yapacağız. 2 3. Aynı şekilde şimdi örneğimi yapacağım. Bakın örneğimi yaptım. Bu zincir boşluğunun içine sık iğne ile bağladım ve bakın böyle bir görüntü oluştu. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Bakın tepe noktasına örneğin tepe noktasına 5 az gelirse bir tane daha yapın. Şu tepe noktaya örneğin tepe noktasına bir sık iğne yaptım. Şöyle 1 2 3 zincir çekip 2 örnek arasındaki yaptığım sık iğneye bir trabzan. Şöyle 1 2 3. Bakın baktınız 3 az geliyor, 4'ü ekleyin. Yani burada el ayarınızı çekin. Örneğin tepe noktasına bir sık iğne. 1 2 3. Bakın 3'ü çektim ben, oldu. Ama siz çektiniz gerdi ya, mesela eliniz sık olabilir. Hemen 4 çekin. Yani illa ben 4 3 yaptım diye siz 3 yapmayın. Gerdirmeyin, örgü gerilmesin. Örneğin tepe noktasına bir sık iğne. 1 2 3. 2 örnek arasındaki sık iğneye bir trabzan. 1 2 3 zincir. Örneğin tepe noktasındaki zincirli yere bir sık iğne. 1 2 3. 2 örnek arasındaki sık iğneye bir trabzan. Ve bakın böyle bir görüntümüz olacak. Evet arkadaşlar, bakın son örnekteyim. 1 2 3 zincir çektim. Şuraya dibe batırdım. Bir trabzan yaptım. Tekrar
bir tane daha trabzan çıkarttım buradan. Şöyle. Şimdi burada tek gidiyor. Burada çife getirdik. Olmadı. Şunu hemen teke düşürelim biz. Orada öyle ayarlamadım. Tek bir trabzan yapalım. Ve bakın şöyle. Şimdi 1, 2, 3 döndürdüm. Örneğimiz kaydırmalı bir örnek. Bakın şimdi bu trabzanların iki tarafındaki boşlukları kullanacağız. Şimdi şu yaptığım tek trabzanın üzerine batırıp buraya 3 tane trabzan yapacağım. 1, 2 ve 3. Bakın şöyle. Örneğin tepesindeki sık iğneye şuraya bir sık iğne yaptım. Bakın yatırdım bunu. İpimi aldım. Bakın arada iki kutucuk oluştu, gördünüz mü? Trabzanın bu tarafından birinci değil ikinci boşluğundan 3 trabzan. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3 zincir. Bakın döneceğiz şimdi buradaki boşluktan. 1, 2, 3. İp kaçtı. 3. Bakın. Örneğin tepesindeki sık, zaten bir tane sık iğnemiz var bakın. Sık iğne tepesine yine bir sık iğne. Aldım ipimi. 1, 2 tane boşluğumuz var. İkinci boşluğa trabzanın bakın sağında ve solunda. Benden sol taraftaki boşluğa batırdım. Şöyle 1, 2, 3 zincir buraya. 1. Şurayı kesinlikle çekmeniz gerekiyor. Çekmezseniz bu görüntünüz oluşmayacak. Şöyle bakın şu. Sık iğnenin tepesine sık iğne. Yani aşağıda yaptığımız trabzanlardı. Başlangıcımız da o bizim. Şimdi artık oturttuk. Bir ikinci boşluğa 3 trabzan. 1, 2, 3 zincir. Hemen birinci boşluğun içine yine 3 trabzan. Ama bu trabzanlarımızın üzerini örtecek kadar çekerek. 2 ve 3. Bakın. Şöyle. Sık iğnenin tepesine bir sık iğne. Aha bu işte. Çok güzel duruyor. Bakın. Tamamlayalım sırayı. Sıramın sonuna geldiğimde bakın burada bir zincir var. Şimdi biz burada ne yapmıştık başlangıçta? Yarım bir örnek yapmıştık. Buraya da aynı şekilde yarım bir örnek yapacağız. Bakın. Bir ikinci zincire şöyle batırın. 1, 2, 3 ve dördüncü zincire de bir tane, önündeki zincire de bir tane tek yapalım. Bakın böyle. Bir zincir çektim ve örgümü çevirdim. Kaydırma işlemimizi yapmış olduk burada. Şimdi yine alttaki gibi bütün örneklerle devam edeceğiz. Bu birincinin tepesine bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir. Bakın yine aradaki sık iğnenin tepesine bir trabzan. 1, 2, 3. Örnek tepesine sık iğne. 1, 2, 3. Sık iğnenin tepesine bir trabzan. Böyle. 1, 2, 3. Ve yine sırayı böyle tamamlayacağız. Şöyle bir bakın, örgünüz yumuşak düşmüyorsa sıkı örüyorsunuzdur ya da zincirleri sıkı çekiyorsunuzdur. Şöyle bir kontrol edin. Ona göre biraz daha gevşek örmeye çalışın. Sırayı tamamladım. Ve bakın sonuncuyu da yine zincir tepesine batırdım. Bakın.
Bir, iki zincir çekip çevirdim ve bu sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yaptım. Bakın şuradaki başlangıcımız. Şimdi trabzanın sağına ve soluna yine aynı şekilde örneğimizi kuracağız. Birinci değil, ikinci boşluğa 3 trabzan. Örneği biliyoruz. Ve aynı şekilde örneklerimi yaparak ilerleyeceğim. Bir sırada yarım örnek, bir sırada tam örnekle başlıyoruz. Burası tamla başladığımız yer. Bakın şöyle. Tam, yarım, tam. Bir karış boyuna gelene kadar öreceğim. Bir karıştan hatta biraz kısa da yapabiliriz. Bir öreyim bakayım nasıl olacak. Şimdi size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle boyu bir karıştan biraz fazla oldu. Az yapalım derken şu örneği tamlamak için bir sıra daha gidince şey oldu. Şöyle göstereyim bakın. Bitirdiğim sırada bu bakın şöyle bitecek. Burada ortaya yaptığımız trabzan var bakın. Bitişimiz bu. Yarım örnek yapıp sonra üzerinin zincir sırasını gittiğimizdeki görüntüsü bu olacak. Şimdi ne yapacağız? Önleri ve arkayı ayıracağız. Örgümüzü şöyle ikiye katlayacağız güzelliklerim. Bakın en pratik halini size anlatıyorum. Şu şekilde katlayalım, eşitleyelim. Güzelce bakın şöyle eşitleyin. Şimdi şuradan şu taraftayız pardon. Şöyle şuradan tutalım. Bakın. Tuttuğumda 1, 2, 3, 4, 5 trabzan var. Bakın şurada. Şöyle. Buraya kadar trabzan örerek gideceğim. 1, 2, 3 zincir çektim. Şu birinci sık iğnenin üzerine bir trabzan yaptım. Bakın şöyle. Zincir boşluğunun içine 1, 2 tane trabzan yaptım. Trabzanın üzerine bir tane trabzan yaptım. Zincir boşluğunun içine 2 tane. Sık iğne tepesine bir tane. Zincir boşluğunun içine 2, trabzan tepesine 1, zincir boşluğunun içine 2, sık iğne tepesine 1. Bir trabzan, bir sık iğnemiz var. Şöyle bakın şu şekilde olacak. 2 tane yaptım. Evet. Bakalım şimdi şu sonuncu trabzana da batayım. Kaç taneyi yaptık? 1, 2, 3, 4. Sayıyı fazla başladıysanız yine aynı şekilde ortalayıp devam edeceksiniz. Bakın şöyle. Sayınız ne olursa olsun bunu yapın. Öyle ayarlayamadım derseniz önce örgünüzü şöyle ikiye katlayın. Bakın. İkiye katladıktan sonra yarıyı tutup bu sefer de bu yarıyı böyle katlayarak örgünüzü belirleyebilirsiniz. Önler arkadan önler bakın şöyle bunda birebir yapıyorum. Niye? Çünkü buraya bir biye gideceğim. O yüzden eşit. Bakın. Şurayı da gördünüz. Nereye geldik? Şimdi 5 sıra bu trabzan sıram olacak. Birincisini yaptım ve bakın şu da bir ipin sonu. Yani bir iple buraya kadar ördüm. 1, 2, 3.
Çevirdim. Beş sıra trabzan sıram olacak. Sonra yakamı ayıracağım. Bire bir batarak 5 sıra öreceğiz. Çok sıkı örüyorsanız sıranızı artırabilirsiniz. Ama 5 yeterli. Bu 5 de üstüne, 6 da üstüne öreriz yakadan sonra. O yüzden hani çok büyük bir kol yeri de çirkin durur. Birebir batarak 5 sıra öreceğim. Bakın 5 sıra ördüm şöyle. Şimdi burayı da yarıya katlayacağız. Bakın güzelliklerim, yakayı da pratik bir şekilde yapmanın yöntemi. Yarıya kadar katladım. Hatta şöyle yapayım bakın. 1, 2, 3 başlayacağım yine yapmaya. Yarıya kadar yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, biraz daha 10, 15 tane yapalım burayı. Göz kararı ayarlayacağız bakın. En pratik böyle olur. Hiç bilmeyen bile yapsın. Cuk diye oturur. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 trabzan yapacağım bakın. 15 tane. Şöyle. Şimdi döneceğim yine burada. 1, 2, 3. Döneceğim ve altı sıra öreceğim bu sefer. Bu ayırdığımız 15 trabzanlı yeri 6 sıra öreceğim. Evet, bakın görüntümüz böyle. Gördüğünüz gibi pratik bir şekilde yapmış olduk. Şimdi ikinci önümüzü de aynı şekilde yapacağız. Bakın buradan yine aynı başlangıcı yapacağız. Tığımı buradan bağlayacağım. Hemen ipimi aldım. Bakın buraya iki defa düğüm attım. Şimdi şu ipi de şöyle alıp önce ipimi sabitleyeceğim. Hemen bunun dibine ne yapmıştık? Bir tane trabzanımızı yapmıştık. Zincirin içine 2, trabzan tepesine 1. Şimdi bu önde kaç trabzan yaptıysak burada da aynısını yapacağız. Zaten sayımız belli. Ne yapmıştık? 5 tane trabzan tepesine batmıştık. Göstereceğim hemen. Bakın bunları saymıştık ya. Yine aynısını sayarak pratik bir şekilde ilerleyeceğiz. 2, 2, 1, 2, 1 olarak ilerliyoruz. Bu örnek güzel duruyor güzelliklerim. Yalnız ipten dolayı biraz fazla. Hani bir ip yedi orası. Yoksa güzel duran bir örnek. Milyon milyon izlenmiş bir örnekti bu. Ben de deneyim bakayım nasıl bir yelek ya da hırka oluyor diye yapmak istedim. Yani güzel. Güzel bir örnek. Biraz ipi fazla yiyen bir örnek. Mesela kendinize yelek falan yaptığınızda ciddi sayıda uzun bir örgü örmek isterseniz şöyle söyleyeyim. 1, 2, 3, 6, 7 tane ip gider bir yeleğe. O kadar yer yani. Çünkü ip biraz yiyor ama güzel bir örnek. Yani gerçekten güzel bir örnek. Neyse örneğin analizini de yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. trabzanın üstünde bıraktık. 1, 2, 3, 4. Şurada sonuncu
ve burası. Bakın bastım. Tamam. Bu kadar basit. 5 sırada bunu örüp sonra 15 tane omuza ayırıp tekrar 6 sırada onu örüp ikinci önü de aynı şekilde bitireceğiz. Evet, iki önümüz de bitti. Bakın şöyle. Şimdi arkayı öreceğiz. Arkayı örmek de çok kolay. Ne yaptık burada? Hiç fark etmez hangi yönden aldığınız. Şöyle bakın. Şimdi şu arada şu zincirli yeri bırakıp hemen önündeki sık iğneden alacağım. Bakın. Şuradan başlayacağım. İpimi buraya bağlayıp 11 sıra olana kadar da arkayı dümdüz öreceğiz. Hiçbir şey yapmayacağız. 2, 3. Yine zincir içine 2 tane. Aynı mantıkta sıramızın sonuna kadar aynı mantıkta ilerleyeceğiz. Bakın. Zincirin içine 2. Yine sıra sonu da bakın bura gibi kalacak. Şimdi oraya kadar gideceğim. O 3 oldu. Evet bakın. Burada da aynı şekilde bu zinciri bıraktım. 3 zincirimi çekip örgümü çevirdim. 11 sıra olacak burası da. Bu sırayla birlikte 11 sırada burayı örüp sonra omuzları birleştireceğiz. Evet, yeleğimizin arka kısmı da tamam. Bakın önler, arka tamamdır. Şimdi örneğimizin düz yüzünü bakın. Örneğimin düzgün yüzü yani örnekleri kurarak gittiğimiz sıra bana bakıyor. Katladım. Buradan da katladım. Bakın. Şöyle. Şimdi omuzları birleştireceğiz. Arkayı örerkenki ipimi kopartmadım burada. Şöyle aldım. İpimi taktım. Birleştirirken içteki tek telleri alacağız. Bakın. Şunu şu tarafa alayım. Ve çektim. Bakın. Burada 2 tane var ya üstte. İçtekini aldım. Buradakinin de içtekini aldım. Ve ipimi içinden geçirdim. V gibi gözükenler bakın içteki tek telleri aldım. Çok sıkı çekmeyin. Böyle içerideki bakın tek telleri. Kaç tane varsa sayınız ona göre ekleyeceğiz. Bakın teker teker hepsine birebir batırıp aldım. Bakın en son zincir olanı da aldım. Ve şimdi buradan ipimi kopartmadan omzun öbür tarafına geçiş yapacağım. Yine içteki tek tellerinden alarak omuzda bıraktığım sayıya kadar burayı da alacağım. Sakın sıkı yapmayın. Hiçbir şekilde bura germesin. Gevşek alın. ...15 tane yapmıştık omuzu. Şimdi son 15 kalana kadar böyle alacağım.
Şimdi ipi kopartırsak bir daha düğüm olacak ve uğraşacağız orada. O yüzden biraz daha var. Sayalım şimdi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bir tane daha. Şöyle şimdi omzun öbür tarafını da aldım. Bakın tığımı batırdım. Zincir olandan başlayacağım burada ilk önce. Şöyle. Ve yine aynı şekilde içteki tellerinden alarak sıramı tamamlayacağım. Pardon. Hepsine birebir batmamız gerekiyor. Şöyle. Evet. Bir, iki zincir çekip saklayabileceğim boyutta ipimi kestim. Bakın şimdi çevirelim ve nasıl olduğuna bakalım. Dıştan böyle gözüküyor. Bakın dış tarafından bu şekilde gözüküyor. Evet teyzeleri, yine çok tatlış bir yeleğimiz oldu. Ne yapacağız şimdi? Bu kenarlarını tığlayacağız ve tamamlayacağız yeleğimizi. Şimdi etek ucuna geldim. Şöyle ortadan bir yerden başlayacağım bakın. Yani şu yana gelecek şekilde, şu önü engellemeyecek şekilde. Bakın şöyle şu kadar geriden trabzan tepesine tığımı batırdım. Buraya ipimi bağlayacağım. Şöyle. Bir, iki, üç zincir çektim. Bakın şimdi. Aynı buraya iki tane trabzan yapacağım. Şöyle. Tekrar tığımın üzerine ip alıp aynı yere iki kere sararak bir fıstık yapıp topladım ve bağladım. Şimdi sıradaki trabzana sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3 zincir. Bakın buraya 2 trabzan. 1, 2 trabzan. Tekrar aynı yere 2 defa sararak bir fıstık yapacağım. 3 de sarabilirsiniz. Ama gerek yok. Üçüncüye gerek yok. Bakın daha tombul duruyor. Şu biraz daha kibar duruyor. 1, 2, 3 zincir. 2 trabzan. Aynı yere 2 defa sararak bir fıstık. Bağladım. Sıradaki trabzanın tepesine bir sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere sık iğneyi yaptığım yere 2 tane trabzan. Tekrar 2 kere sararak bir fıstık. Sıradaki trabzana bağladım. Bakın şöyle bir görüntü oluştu. 1, 2, 3. Şimdi sıranın sonuna aynı şekilde ilerleyeceğim. Şöyle sırayı tamamladım. Şimdi buradan yukarıya doğru gideceğiz. Şöyle bakın sonuncuya batırdım. 1, 2, 3 zincir. Yine buraya aynı şekilde trabzanımı yapacağım. Fıstığını yaptım. Bakın
Şöyle baktığımızda burada her sıra gözüküyor. Hemen birinci trabzanın olduğu yere ara boşluğa batarsanız şöyle daha iyi olur. Bakın. 1, 2, 3. Şimdi örneğimi yapacağım yine. Ve şöyle ölçtüm. Bakın burada marullama yapmasın diye ölçü ölçü yapın. Ama kesinlikle zincir arasına batın. Bakın şöyle zincirlerin arasına batın. Ki örgümüz yayılmasın. Örneğimi yapacağım şimdi. 2, 3. Şöyle şuraya. Bakın etek kısmını bilerek sık batırdım. Şöyle pile pile biraz bir görüntü, değişik bir görüntü olsun diye. Ama burayı öyle yapmayacağız. Burayı dümdüz çıkartacağız. Ölçerek yapacağız. Şöyle bakın tuttum, ölçtüm. Şurada bir yere denk geldi. Böyle bakın. Hiçbir şekilde marullama yaptırmayacağım. Şöyle. 2, 3. Yakaya kadar burayı da böyle ölçe ölçe tığlayarak gideceğim. Evet. Bakın. Bakın örnekli yeri yaptım. Şuraya geldim. Şimdi şurada size yeni bir şey göstereceğim. Düğmeli yapmak isterseniz eğer. Şimdi burada bakın son battığım yer trabzanlarımın başladığı yer. 2, 4, 5 sıra trabzan yapmıştık burada. 2 tane zincir çektim. Bu trabzan olan yerlere bakın şu içlere 1, 2 tane trabzan yaptım. Bir tane şu araya yaptım. Marullanmayacak şekilde burayı trabzan yaptım. Bakın trabzan içine 2, araya 1. Trabzan içine 2, 3, 3 de yapabilirsiniz. Araya 1. Yapmak isterseniz hani bu ekstradan şu an gösteriyorum bunu. Ve bakın sonuncuyu da şöyle yapacağım şuradan. Şimdi burayı trabzan olarak geldim. Bakın. 1, 2 zincir çekip çevirdim. Şimdi birebir batarak yine aşağıya doğru gideceğim. Birinciye değil, ikinciye batacağım. Sadece trabzan yaptığımız yere. Bakın şurayı. Özellikle düğme deliği açmanıza gerek yok. Bu trabzanların arasından istediğiniz gibi düğmeler geçer. O yüzden hani düğme deliği yapmaya gerek yok. Sık iğneli yapsak olur. Ama trabzanlıda hiçbir gereği yok. Sadece burayı böyle yapacağız. Karşı tarafa da düğmeleri diktiğimizde olacak. Bakın şöyle. Bu bize yeterli. Bir zincir çektim ve sık iğne yaparak bu sırayı yukarıya doğru çıkartacağım. İster hazır düğme dikin, ister kendi yaptığınız düğme olsun. Hiç fark etmez. Sonuncuya da bakın. Şimdi yakaya da burada yaptığım örneğe yapacağız. Yani aynı örneğimizi yakamızda da devam ettireceğiz. Şimdi burada bakın şuraya kadar bir geçiş yapacağım. Tığın üzerine ip almadan batırdım. İçinden geçirdim. Batırdım, içinden geçirdim. Böyle aralarından bir tane de şuradan ve bakın başlangıçtakine kadar
Şöyle geldim. Burayı ayrı bıraktım. 1, 2, 3 zincir. Örneğimizi yapmaya başlayalım şimdi. Zor işi sevmiyoruz. O yüzden kolay bir şekilde düğme yerimizi de yaptık. Burada 1, 2, 3 şöyle bakın. Arada 1, 2, 3 bırakalım. Dördüncüye bir bağlayalım. Nasıl oldu? İyi oldu. 1, 2, 3. Şimdi örneğimi yine aynı şekilde yapacağım. 3 bıraktık arada, dördüncüye bağladık. Şöyle 1, 2, 3. Yine örnek 2 trabzan 1 fıstık. Tam diptekine, yukarıya çıkıştaki tam diptekine batıracağım. Buraya 3 tane örnek yaptım. 1, 2, 3. Şimdi yine yukarıya doğru gideceğiz. Şöyle ölçelim şu trabzan arasına. Yukarıya çıkışa da 3 örnek sığdırabiliriz. 3 örnek sığacak şekilde yapacağım şimdi. Bağladım. Yine şuraya batacağım. Ayarlıyorum bakın güzelliklerim, yani bir sayı yok. Tamamen göz kararı. Şimdi öbür yakayı yaparken de burada ne yaptıysam aynısını yapacağım. Burada ayarlayıp orada kolayca inmiş olacağım. Ve bakın geldim. Bu birleştirdiğimiz yer var ya. Birleştirdiğimiz yere bağladım. 3 tane buradan örnek, 3 tane de yukarıya çıkışta örnek yaptık. Şimdi yakaya gideceğiz. Burada da aynı şekilde 3 atlayıp dördüncüye bağlayarak öbür uca gideceğiz. Sayalım. 1, 2, 3, dördüncüye bakın batırdım. 1, 2, 3. Şimdi öbür tarafa doğru gidelim. Orayı tekrar göstereceğim. Geldim. Son battığım yer burada da birleştirme yerim oldu. Şimdi buradan aşağıya 3 tane ile ineceğiz. Çünkü çıkarken 3 tane ile çıkmıştık. Öbür tarafla aynı olmasını sağlayacağız. 3 tane ile aşağıya ineceğim. 3 tane ile karşıya geçeceğim. 1. İkinciyi yaptım. Şöyle. Şimdi bakın tam araya yine batırdım. 3 tane ile aşağıya indim. Buraya da 3 tane ile geçiş yapacağız yine. 1, 2, 3. Şöyle bakın. Evet. Hemen sonuncuyu da yapalım. Şöyle. Ellerim biraz yaşlı. Ses çıkarttı. Evet bakın iki tarafta aynı şekilde tığlanmış oldu. Şimdi buradan aşağıya yine örneğimizi yaparak gideceğiz. Buraya da örnek yapacağız. Düğmeleri diktiğinizde buralara, iç kısımlara dikerek kapatabilirsiniz. Ekstradan burada bir işlem yapmayacağım. Başladığım noktaya kadar tığlayıp bitireceğim. Kollarımızı da aynen bu şekilde tığlayacağız. Yani bu yaptığımızı kollara da yapacağız.
Evet arkadaşlar, yeleğimiz bitti. Şöyle etek uçlarımız bu şekilde. Kız bebeklerimize de yakışacak şekilde, erkek bebeklerimize de bakın şuraya 3 tane düğme dikip şurayı şöyle 3 düğmeli yapabilirsiniz ve rahatlıkla giydirebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de benimle birlikte örersiniz. Kolay ve pratik bir şekilde anlattım. İkinci ipten bakın şöyle şu kadar bir şey kaldı. Yani çok bir şey kalmadı. Eğer hırka yapmak isterseniz üçüncü ipi de almanız gerekiyor. Bu örnek biraz ip yiyor. O yüzden ona göre tedarinizi yaparsınız güzelliklerim. O zaman ne diyelim? Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Abone de olup benimle kalın.